Topun ağlarla buluştuğu o saniyede 80 bin kişilik devasa stadyum tam ortadan ikiye yarıldı. Bir yarısı çığlık çığlığa ayağa fırlarken diğer yarısı adeta buz tutmuş gibi olduğu yere çakıldı. Tarih 2023 yılının Kasım ayı. Dondurucu bir soğuk var Berlin Olimpiyat Stadyumunda. Rüzgarın bile sustuğu o tek saniyenin içine koca bir hayatın bütün çelişkileri sıkışmış durumda. Golü henüz atmış olan çocuk sadece 18 yaşında. Dahası o stadyuma sadece birkaç saatlik mesafede doğmuş. Doğduğu, sokaklarında büyüdüğü, annesinin memleketi olan ve 7 yaşından beri o kusursuz akademilerinde adım adım yetiştirildiği Almanya'ya karşı gol atıyor. Almanya'nın kalbinde. Üzerinde ise Türkiye'nin kan kırmızı forması var. Şimdi zihninizde o anı canlandırın. Bütün dünyanın gözü onun üzerindeyken, bütün stadyum bir tepki beklerken o an sevinmeli mi yoksa başını öne eğip sessiz mi kalmalı? O saniyelik nefes kesen gerilimde iki ülke arasında kalmış bir çocuğun henüz çözülmemiş hikayesi Berlin semalarında havada asılı duruyor. Zihninizde tuttuğunuz o sessizlik anını, o hareketsizliği asla kaybetmeyin. Bir insanın hayatındaki bütün yollar o ana çıkıyor ve o andan dağılıyor. Bir çocuğun kendisini ilmek ilmek yetiştiren ülkeye attığı bir gol bu. Sadece sahadaki topla açıklanamayacak kadar derin bir an. Sahadaki topla veya taktiklerle açıklanabilecek bir durum olmaktan çok uzak hakikaten. Bu bütünüyle aidiyetin doğasıyla ilgili. Siz henüz küçük, cılız ve ispatlanmamış bir yetenekken sizi kimin gerçekten sahiplendiğiyle ilgili bir mesele. Dünya nihayet parıltınızı fark ettiğinde sizin o sahneye kimin adıyla çıkmayı seçtiğinizle alakalı. Omuzlarındaki o ağırlık. 18 yaşındaki bir gencin Berlin'de o gece neden adeta özür dilercesine büyük bir hürmetle hareketsiz kaldığını anlamak için o çözülmemiş soruyu stadyumun ışıkları altında bırakmalıyız. Sessiz bir Alman şehrindeki bir kapı eşiğine sadece neşe için evinin önündeki duvara şut çeken bir çocuğun dünyasına inmeliyiz. Berlin'deki o sessiz duruşun ağırlığını anlamak için temele inmek, o ilk şutların atıldığı yere dönmek zorundayız zaten. Tarih 4 Mayıs 2005. Tuna Nehri'nin kıyısında, Bavyera'nın sakin kasabalarından biri olan Regensburg. İki dille, iki kültürle büyümenin başladığı o kasaba. Türk bir baba olan Engin Yıldız ile Alman bir anne olan Beate Hak'la çocuğu olarak dünyaya gelen Kenan, iki farklı kalple büyüyor. O yaşlarda futbol sadece evlerinin önündeki duvara bıkmadan usanmadan vurulan bir toptan ibaret. Kendisinden 5 yaş büyük bir komşu çocuğunun formalar giyip yerel kulüplere gittiğini gördüğünde onun peşinden gitmekten başka bir gayesi yok. Salvern Regensburg ve ardından Jan Regensburg günleri böyle başlıyor. O sınır kasabasının küçük sahalarında uzun süre saklı kalamazdı böyle bir yetenek. Topa her dokunuşunda bir yankı uyandırıyor. 2012 yılında henüz 7 yaşındayken dünyanın en acımasız futbol kurumlarından biri olan Bayern Münih'in devasa akademisinin kapılarından içeri giriyor. Regensburg'dan Münih'e uzanan o bitmek bilmeyen otoban yolculukları da tam o gün başlıyor. Bir baba ve oğlun aynı asfaltı yıllarca nasıl aşındırdığını düşünün. O devasa işleyen makinenin dişlileri arasına girmenin psikolojik ağırlığını tartmak büyük önem taşıyor burada. Dışarıdan bakanlar için Bayern gibi elit akademilerin büyük bir romantizmi vardır. En kusursuz çim sahalar, en son teknoloji tesisler. Arma'nın getirdiği o devasa prestij. Ancak içeride çok daha rasyonel, çok daha soğuk işleyen bir gerçeklik hüküm sürer. Bu kurumlar sadece yetenekli futbolcu yetiştiren okullar olarak tasarlanmamıştır. Aynı zamanda her yıl yüzlerce çocuk arasından kimin bizden olduğuna karar veren, geri kalanları ise sessizce dışarı iten lüks birer ayıklama bandı gibi çalışırlar. Bu koridorda Kenan için daima üşüyen, daima eksik bırakılan bir taraf var. 11 yıl boyunca sürecek bu akademi serüvenini adının asla tam olarak birinci sıradan yankılanmadığı upuzun ve soğuk bir koridorda yürümeye benzetebiliriz. U19 takımında parlıyor, 20 maçta 6 gol ve 8 asistle oynuyor. Hatta o yaş grubunda takım kaptanlığı pazubendini koluna takıyor. İki ülkenin çocuğu olarak büyüyen biri için o bandın üzerinde kalmak sadece topla yapılan akrobatik hareketlerle ölçülmez. Kenan'ın yıllar sonra o görkemli günleri anlatırken kurduğu
O cümleye ayrılmak kolaydı cümlesine odaklanın. Bütün o kaptanlıklara, istatistiklere rağmen duyulan bu soğuk kırgınlık tesadüf olamaz. Bir kurum tarafından tepeden tırnağa, kas yapısından oyun zekasına kadar inşa edilmekle o kurum tarafından kalpten seçilmiş hissetmek arasında devasa bir uçurum bulunur. İlk kurumu dünyanın en köklü kulüplerinden birini sadece soğuk olmakla eleştirmek, sınırları zorlamak gibi görünebilir. Sonuçta o çocuğu alıp yıllarca eğiten, o disiplini omuzlarına yükleyen de yine aynı makinaydı. 11 yıl boyunca o formayı taşıdı. Bayern ona mükemmel bir futbol altyapısı verdi. Saha içindeki o sarsılmaz disiplini öğretti. Bu inkar edilemez. O ayıklama bandı görevini kusursuz yaptı. Sorun, makinanın kalbinin olmamasında yatıyor. Bayern ona dünyadaki her taktiği öğretti ama ona istenildiğini hissettirmedi. Sadece bir envanter numarası, yetenekli bir proje gibi yaklaştı. Aidiyet, bir proje olmanın ötesine geçmeyi gerektirir. Bu yüzden ayrılık vakti geldiğinde 11 yıllık emeğe rağmen o kapı eşiğine tutunma ihtiyacı hissetmedi. Sessizce, hiç arkasına bakmadan yürüyüp gitti. Ama Bayern o devasa tesislerin içinde sessizce onun birinci öncelik olmadığını, belki de A takım seviyesine çıkamayacağını düşünürken, tamamen başka bir ülkeden, bambaşka bir niyetle bir çift göz yıllardır onu izliyordu. Türkiye Futbol Federasyonu genç milli takım antrenörü Güngör Şahinkaya, Almanya'nın o meşhur kış aylarındaki kapalı salon turnuvalarından birinde tribündeydi. Soğuk, loş ışıklı bir salonda, sahada topla buluştuğu anda hareketleriyle, duruşuyla, oyunu okuyuşuyla diğer tüm çocuklardan keskin bir çizgiyle ayrışan o genci gördü. Adının Kenan olduğunu o küçük salonun yankılanan duvarları arasında öğreniyor. O günden sonra Şahinkaya, Türkiye adına bu çocuğu milli takıma davet etmek için Bayern Münih'in o devasa bürokrasisine ard arda resmi mektuplar göndermeye başlıyor. Oradaki tabloyu gözünüzün önüne getirin. Bir yanda Avrupa'nın en güçlü, en kurumsal yapılarından biri duruyor. Diğer yanda sadece bir yeteneğin peşine düşmüş, kilometrelerce uzaktan gelen bir antrenör. Güngör Şahinkaya'nın o salondaki tespiti sadece bir yetenek keşfi değil, aynı zamanda uzun sürecek bir sabır testinin ilk adımıydı. Sabır testi demek az bile kalır buna, çünkü Baviera makinesi o mektuplara yanıt vermek yerine her birini aynı soğuk matbu gerekçelerle reddetti. Okulu var dediler, ailesi uzak yolculuklara izin vermiyor diyerek kestirip attılar. İnsanın aklı almıyor gerçekten, koskoca bir kulüp, resmi bir milli federasyonun davet mektuplarını kendi inisiyatifiyle nasıl engeller? Dahası Bayern yönetimi, Türkiye'nin aileyle doğrudan temas kurmasını engellemek için araya bürokratik duvarlar örüyordu. O kapılar Türkiye'nin yüzüne defalarca en sert şekilde kapanmıştı. Bu engellemenin arkasındaki mekanizmaya yakından bakmak gerekiyor. Bayern, çocuğu henüz kendi A takımı için yeterince Alman veya yeterince kendi projeleri olarak görmese de başka bir ülkenin o projeye el atmasını istemiyordu. O bürokratik duvarlar mülkiyet duygusunun bir sonucuydu. Mektupları reddedilen tarafın gösterdiği dirayet de inanılmaz ama. Asıl incelenmesi gereken nokta da burası. Ortada filmlerdeki gibi dramatik bir kurtarma operasyonu yok. Sadece yıllarca cevapsız bırakılan, geri çevrilen resmi kağıtlar var. Bayern'in çocuğu her gün kendi görkemli binasında tutup ona sıradan bir akademi öğrencisi gibi hissettirmesiyle, Türkiye'nin o görkemli binanın kapısından bile içeri alınmazken ona beklendiğini hissettirmesi arasındaki ahlaki fark tam burada başlar. Federasyon, imza peşinde koşan hırslı bir yetenek avcısı gibi davranmadı. Kayıp çocuğu bir gün kapıyı çalıp döner diye masada daima boş bir sandalye bırakan bir aile gibi. Daima sıcak bir tabak bırakan bir aile gibi hareket etti. Reddedildikçe vazgeçmemek, o kapalı salonlardan başlayan aidiyet inşasının ilk sağlam tuğlasıydı. Bu yüzden mektuplarla örülen o bürokratik duvarları sadece bir genci ikna ederek aşamazdınız. Düğümün çözülmesi için bir ailenin kalbine dokunulması gerekiyordu. İkinci kilit isim tam bu aşamada devreye girdi. U17 teknik direktörü Soykan Başar, Berlin'deki bir turnuvada Kenan'ı kanlı canlı izledikten sonra mektupların asla aşamadığı o duvarı aşmak için bir yol buldu. Baba Engin Yıldız ile baş başa bir akşam yemeğinde bir araya geldi.
Ancak hikayenin asıl kırılma noktası o akşam yemeğinde konuşulanlar değil, sonrasında yaşananlardı. Kenan henüz 14-15 yaşlarındayken futbol hayatını tehlikeye atacak kadar çok ağır bir sakatlık geçirdi. Bütün o parlak geleceğin üzerine bir anda karanlık çöktü. İşte o karanlık günlerde Soykan Başar aileyi aradı. Bir yatırımın durumunu, sahalara ne zaman döneceğini sormak için değil, canı yanan, hayalleri yaralanan bir çocuğun nasıl olduğunu merak eden bir insan olarak hal hatır sormak için aradı. O kısacık telefon görüşmesinin ardından bütün kilitler açıldı, bütün ipler koptu. İyileşme sürecinin ardından Slovenya'ya karşı oynanan U17 elit tur maçında tribünlerde Juventus'u Barcelona'nın gözlemcileri otururken Kenan nihayet ay yıldızlı formayla sahaya çıktı. Bir gol ve bir asistle parladığı o gün masada aylar önce kesinleşen kararın yeşil sahadaki tartışılmaz mührüydü. Aidiyetin inşasının mekaniği tam olarak böyledir. O bağ, flaşların patladığı kupa törenlerinde kurulmaz. Kameraların terk ettiği, spot ışıklarının söndüğü o karanlık hastane odalarında sessiz günlerde çalan bir telefonla kurulur. Bir çocuğun ya çaresiz bir babanın hafızasına o an silinmez bir biçimde kazınır. Seçim anı geldiğinde ortada çok net bir terazi vardı artık. Tartının bir kefesinde Bayern'in sürekli bir başkasını tercih eden, sakatlandığında onu bir istatistik kaybı olarak gören soğuk hükümleri duruyordu. Diğer kefesinde ise o en zor günlerde aileyi arayan, boş sandalyeyi koruyan o sıcak ses vardı. İnsanlar yıllar sonra Berlin'deki stadyumda Kenan'ın sadece kendisini görmezden gelenlerden kaçtığını, onlardan intikam aldığını düşündüler. Yanıldılar. O başından beri kaçmıyordu. Masada kendisini sabırla bekleyenlere doğru koşuyordu. Öyleyse milli aidiyet kalpte çözüldüğüne, giyilecek forma o telefonda belirlendiğine göre kulüp kariyeri de artık kendi otonomisine kavuşmalı, kendi büyük sahnesini bulmalıydı. Temmuz 2022'de kendisini sıradanlaştıran Baviera makinesinden tamamen koptu. Alpleri aşarak güneye, İtalya'ya geçiş yaptı. İtalya'nın yaşlı hanımefendisinin kollarına. Juventus'un o ağır, asil siyah-beyaz renklerine. Aralık 2022'de Virtus Verona akımına karşı kameralardan uzak, sessiz sedasız bir profesyonel başlangıç yaptı. O tozlu alt lig sahasında başlayan hikayenin ne kadar kısa sürede bir patlamaya dönüşeceğini kimse tahmin edemezdi. Ancona'ya ceza sahası dışından attığı ilk profesyonel golde, koşarak efsanevi Alessandro Del Piero'nun o meşhur dil çıkarma sevincini kopyaladı. Ağustos 2023'te Udinese maçıyla Serie A'nın o görkemli sahnesine adım atıyor, Frozinone'ye attığı golle 18 yaş ve 233 gün ile Juventus tarihinde Serie A'da gol atan en genç yabancı oyuncu unvanını söke söke alıyor. Mayıs 2024'te Coppa İtalya kupasını ellerinde yükseltirken o artık bir rotasyon oyuncusu değil, bir kahramandı. Ve nihayet Ağustos 2024'te kulüp yönetimi onu yepyeni, bambaşka bir seviyeye taşıyarak sırtına İtalyan futbolunun en efsanevi numarasını, 10 numarayı geçirdi. Virtus Verona'nın sessizliğinden 10 numaranın ağırlığını uzanan baş döndürücü bir hız. O hızı anlamlandırmak için formanın neyi temsil ettiğine bakmalıyız. Juventus'ta 10 numara sıradan bir kumaş parçası, takım içinde dağıtılan herhangi bir sayı değildir. Arkasında devasa bir hayalet ordusu barındırır. Roberto Baggio'nun zarafetini, Carlos Tevez'in hırsını ve Alessandro Del Piero'nun bir inanç sistemi gibi yaşattığı kutsal bir mirası temsil eder. Başka bir ülkeden gelen bir gence bu formayı teslim etmek bir ödül, bir tebrik merasimi olamaz. Bu doğrudan doğruya acımasız bir meydan okumadır. Kulüp o formayı verirken oyuncuya sessizce şunu sorar: senin omuzların her pazar günü tribünlerde bu efsanelerin hayaletlerini arayan on binlerce taraftarın beklentisini taşıyabilecek kadar güçlü mü? Münih'te elde tutulmaya bile değer görülmeyen, adeta vazgeçilmiş bir çocuğun sırtına İtalyan futbolunun en kutsal kumaşının geçirilmesindeki o muazzam ironiyi düşünün. Sadece basamakları tırmanma hikayesi değil bu. Bir reddedilişin, Avrupa'nın en talepkar sahnelerinden birinde nasıl görkemli bir dirilişe dönüştüğünün, bir karakter inşasının ölçüsüdür. Ama futbolun yazarı olmayan tuhaf
ve ısrarcı bir senaryosu var. Hikaye Alplerin ardına ne kadar uzağa giderse gitsin, o görünmez el Kenan'ı sürekli başladığı yere Almanya'ya geri gönderiyordu. Berlin'deki o dondurucu ilk döngü kapanmış, Türkiye o gece Almanya'yı 3-2 mağlup ederek bütün dünyaya bir mesaj vermişti. Hemen ardından 2024 Avrupa Şampiyonası bizzat Almanya'da düzenlendi. Kenan, Avusturya maçındaki muazzam, durdurulamaz performansıyla doğduğu topraklarda bir kez daha parladı. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Ain ve Wydad Casablanca ağlarına gönderdiği gollerle küresel çıkışını taçlandırdı. Ve derken o en tuhaf, en anlaşılmaz gece geldi çattı. 16 Eylül 2025. Şampiyonlar Ligi sahnesi. Rakip Borussia Dortmund. Almanya'nın kalbi. Sahada topla buluştu, İtalyanların yıllardır Del Piero bölgesi adını verdiği o dar açıdan fizik kurallarını zorlayan imkansız bir kavisle topu ağlara gönderdi. Bütün İtalya o an ekran başında titredi. Çünkü attığı o gol tam 30 yıl 3 gün önce aynı formayla Del Piero'nun yine Borussia Dortmund'a attığı o efsanevi tarihi golün milimetrik kusursuz bir kopyasıydı. İşin asıl çarpıcı, insanın tüylerini diken diken eden yanı maçtan sonra ortaya çıktı. Muhabirler eski görüntüleri önüne koyup o golü taklit edip etmediğini sordular. Kenan büyük bir mahcubiyetle o golü hayatında daha önce hiç izlemediğini itiraf etti. Şans mı, tesadüf mü yoksa başka bir güç mü? Bu sarsıcı geceden sadece 4 gün sonra ise henüz 20 yaşında o devasa kulübün en genç kaptanı olarak kolunda pazubentle sahaya çıkacaktı. Hayatında bir saniyesini bile izlemediği bir golü aynı Alman rakibe, aynı çim parçasının üzerinde, aynı imkansız vücut açısıyla ve o kavisle atmanın ne anlama geldiği üzerinde durup uzun uzun düşünmek zorundayız. Buna modern futbolun analitik dünyasında basit bir içgüdü diyebilirsiniz ama o formaların tarihini bilenler için sanki sahanın içinde çok daha kadim bir bağ işliyor gibidir. O formanın bir hafızası var sanki. Bazı tarihi formaların, bazı efsanevi numaraların kendi görünmez kas hafızası vardır. Doğru bedeni, doğru ruhu bulduğunda o hafıza yüzlerce kilometrelik mesafeleri, 10 yıllarca süren zamanı aşar ve o oyuncunun bedeninden akıp gider. Kenan o gece Del Piero'yu taklit etme çabasında değildi. Farkında bile olmadan içinden geleni yaparak büyük bir mirası devraldı. Zihninde iki büyük kılavuzla. Bir İtalyanların efsanesi Del Piero, diğeri ise tıpkı kendisi gibi Almanya'nın sokaklarında yetişip Türkiye'yi seçen Hakan Çalhanoğlu. Bir yanında İtalyan futbolunun o ağır tacı, diğer yanında Türk kalbi olan o ince, tehlikeli çizgiye adım adım yürüdü. Kendi eşsiz kaderini tam o aralıkta kimseyi taklit etmeden inşa etmeyi başardı. Bu yüzden saha içindeki bu olağanüstü patlamalar, o jeneriklik goller, koluna taktığı o ağır pazubentler asla tesadüf değildi. O ışıltılı sahnelerin arkasında son derece sessiz, dış dünyadan tamamen yalıtılmış ve asker disiplininde yaşanan bir hayat yatıyordu. Aile, inanç ve futbol, öncelik sıralaması her sabah uyandığında sadece bu üçlüden ibaretti. Gecelerin o ışıltılı, kameralarla dolu, sayısız genç yıldızı erkenden yutan tehlikeli hayatından tamamen uzak durdu. Eğlence dünyasının kapılarından içeri hiç bakmadı. 2025-26 sezonunda Serie A'nın en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Sadece o sezon 10 gol ve 6 asistle oynadı. Milli takımdaysa artık 11 numaralı formayı kalıcı olarak sırtına geçirmiş, yıllar önce o küçük sokaklarda beraber top koşturduğu çocukluk arkadaşı Can Uzun ile birlikte 2026 Dünya Kupası'na doğru destansı bir yürüyüşe geçmişti. Playoff maçlarında Romanya'yı 1-0 yendikleri o nefes kesen gece, hücumun merkezinde, oyunun beyni olarak o vardı. Bir zamanlar mektupların ulaşmadığı o soğuk salonlardan, koskoca ulusal hücum hattının tartışılmaz liderliğine uzanan bir yürüyüş. Karşımızda hiçbir senaristin yazmaya cesaret edemeyeceği, yazsa abartılı bulunacak kusursuz bir simetri duruyor. Adı bir türlü ilk sırada okunmayan çocuktan, ismini tahtaya yazmadan sahaya çıkılamayan adama dönüşüm.
Bu başarının arkasında şans aramamak gerekir, arkasında sarsılmaz bir ailenin desteği, karanlık günlerde telefonu açma inceliğini gösteren birkaç vizyoner antrenörün emeği ve oyuncunun kendi içindeki o sessiz, inatçı vazgeçmeyişin eseri var. Hikaye hala devam ediyor. Anlatının doğasına saygı duyarak çok dikkatli bir sınır çizmek zorundayız burada. Üzerine konuştuğumuz bu kişi henüz 21 yaşında. Bu anlattığımız kitabın mürekkebi henüz kurumadı, hala ıslak. Önünde alev alev yanan bir 2026 Dünya Kupası, röportajlarında hayalini kurduğunu açıkça söylediği Ballon d'Or hedefi var. Biz şu an bitmiş, arşive kaldırılmış bir hayatı okumuyoruz. Sadece olağanüstü bir romanın açılış bölümlerine tanıklık ediyoruz. O halde hikayeyi başladığı o ilk yere, Regensburg'daki o küçük duvara ve Berlin'deki o devasa stadyuma geri götürerek döngüyü usulca tamamlayalım. Tuna Nehri kıyısında o duvara bıkmadan şut çeken o çocuğun duvarı, bugün 80 bin kişinin nefesini tuttuğu devasa bir stadyona dönüştü. Sırtındaki numara, futbol tarihinin en büyük efsanelerine ait. Kaptanlık bandı, kimsenin beklemediği bir yaşta kolunda sıkıca duruyor. Bu hikaye neden önemli? İki farklı ülkenin, iki farklı kültürün çocuğu olarak doğan ve hayatının bir noktasında o ağır seçimi yapmak zorunda kalan herkesin hikayesi olduğu için. Aidiyetin bir pasaportla, bir kurumun kağıt üzerindeki mührüyle sağlanamayacağını, sen yaralıyken solukta sana kimin el uzattığıyla, masada senin için kimin boş bir sandalye bıraktığıyla belirlendiğini bütün dünyaya gösterdiği için. Bu kişi neden önemli? Göz ardı edilmenin, kenara itilmenin açtığı o derin yarayı bir enkaz olarak bırakmayıp bir kariyerin ana motoruna dönüştürmeyi başardığı için 10 numara, kaptanlık bandı, Del Piero'nun hayaleti gibi en ağır sembolleri henüz dünyada kim olduğunu keşfedecek kadar gençken hiç gözünü kırpmadan büyük bir vakarla taşıyabildiği için. Bugün bize ne söylüyor? Seni besleyen, büyüten yerin, sana oyunun kurallarını öğreten dev kurumun her zaman seni kalpten sahiplenen yer olmadığını çok açık söylüyor. En gerçek, en sarsılmaz aidiyetin, devasa baskılara karşı sessizce kendi vicdanınla seçtiğin ve bütün stadyumun nefesini tutarak izlediği o dondurucu gece, sahip olduğun bütün yetenekle kanıtladığın aidiyet olduğunu fısıldıyor. Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez.